Sessizlik. Ne rüzgar, ne yankı. Sadece içeriden gelen durdurulamaz bir vızıltı. O sabah Onur aynaya baktığında bir yüz görmedi, bir hesaplaşma gördü. Zaman onu sıradan bir insandan, sessizlik içinde gömülmüş bir arayışa dönüştürmüştü. Başarıyı ona tanımlandığı şekilde asla aramamıştı. Şimdi bunu yücelten övgülerle parlayan mermer salonlarda değil, dar ve gölgeli yollarda arıyordu. Her göğüste yaşayan, ancak hiçbir zaman dile getirilmeyen bir korku vardır. Onun korkusu, asla var olmayan bir adam olma korkusuydu. Boş başarı hikayelerinde ona biçilen rolü oynamayı reddetti. Ve bir sabah her şeyi geride bıraktı. Para, statü, güvenlik, hepsi zincirlerdi. Ve sadece gerçeğe susamış bir zihin böyle zincirleri kırabilirdi. Çorak bir dağın yamacında duruyordu. Orada başkalarının nefesini değil, içindeki sessizliği duyardınız. Günlerce küçük bir ateşin yanında oturdu. Sessizdi çünkü gerçek ses yalnızca her şeyi susturmaya cesaret edenlere konuşur. Vücudun alışkanlıkları solup giderken ve zihin çıplak hale geldiğinde içinde bir cümle doğdu: korkuyu korkmakla durduğun gün. Yalanlar kendi kendine çözülür. O gece ilk kez Onur kendine yalan söylemedi. Başarıyı yeniden tanımladı. Onun için başarı artık cilalanmış bir yalan giymek anlamına gelmiyordu. Başarı bir sandalyeye değil, kendi vicdanına yaslanmak demekti. Tırmandığı zirve yükseklikte ölçülmüyordu. Geride bıraktığı korkularla ölçülüyordu. Bir sabah kendi küllerine baktı. Geride ne kaldı? Ne ün, ne alkış. Sadece bir iz kaldı. Kendi karanlığında canlı tutmaya çalıştığı bir ışığın solgun parıltısı şimdi küllere karışmıştı. Ve o anda anladı. Yıkım son değil, başlangıçtı. O, yalanın arınmasıydı. Korku düşman değildi. Doğru kapıyı korumak için konmuş bir nöbetçiydi. Gerçek başarı, o kapıdan geçecek cesarete sahip olmaktı. Yalnız ve zırsız. Ve her yıkımla birlikte geride kalan külleri kim olduğumuzu hatırlatır. Yeniden başlamak için önce yanmaya gönüllü olmak gerekir. Onur, küllerin içinden yükseldiğinde hiçbir şeye bağlı değildi. Ne bir isme, ne bir unvana. Sadece özü kalmıştı. Ve o özle ileriye doğru yürüdü, dışa değil, içe doğru. Çünkü bir insanın en büyük zaferi kendine karşı kazandığı zaferdir. Artık bir kalabalığın onayına ya da ödül törenlerinin yankılarına ihtiyacı yoktu. Onur, kendini ne kadar susturmuşsa o kadar büyümüştü. Şimdi anladı. Büyüklük alkışta değil, kendi sesine karşı dürüst olmada yatar. Her insanın içinde iki kapı vardır, biri dünyaya, diğeri içe açılır. Dış kapıyı seçenler görünür hale gelir. İç kapıyı seçenler gerçek olur. Onur, iç kapıyı seçti. O kapının eşiğinde rahatlık değil, gerçeğin aydınlık kenarı duruyordu. Ve yine de o kenarın ötesinde daha derin bir sıcaklık bekliyordu, berraklığın sıcaklığı. Ve Onur onu kavramıştı. Her adımda eski benliğinden bir katman döküldü. Ve aldatmacanın sisleri kalktı. Belki bir zirve yoktu ama bir yön vardı. Ve bu yön haritalarda yazmazdı, onu sadece içini susturabilenler bulabilirdi. Çünkü bazen bir insan en yüksek noktaya ulaşmak için değil, en derin sessizliğe varmak için yola çıkar.